Selamlar herkese. Daha önce oluşturmuş olduğumuz bir Object Oriented ALV'miz vardı. Bugün buna bir seçim kriteri bağlayalım. Seçim kriteri ekleyelim. O seçim kriterine göre ALV'mizde gelen veriler değişiklik göstersin. Sonrasında bir layout structure üzerinden ALV'mizde görsel değişiklikler yapmaya çalışalım. Hızlıca nasıl yapıyoruz bakalım. Şimdi Data Definitions include'uma giriyorum. Bir Select Options tanımlayacağım. Bunun için öncelikle tablomu tanımlıyorum. Test 01. Bu bizim ALV'mize bastığımız verileri tutan tablo. Bir Select Options parametresi tanımlayalım. SID for bunun ID'si diye aktifledim. Böyle F8 dediğim zaman geldiğini görüyorum. Şimdi bunu yeterli değil. Bunu bir de gidelim get datamızda veriyi çektiğimiz yere bağlayalım. Ver ID alanı in SID'mi dedik. Şimdi F8'de çalıştırıyorum. Hiçbir şey vermeden çalıştırdığımız zaman bütün veriler geliyor. Şurada mesela ID için 1, 2, 3, 4, 5 var. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5 girip F8 dediğim zaman ona göre filtrelemesini yapıyor. Süper. Burada bir sorun yok. Şimdi layout üzerinden görselleştirelim ALV'mizi. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle new syntax'la ls layout diye bir structure'ımızı tanımlayalım. Value. Bunun tipi lvcs layo. Zebra var mesela. Zebra ne yapıyor? Hemen buna bakalım. Böyle aktifledim. Bunu da exporting kısmında is layout parametresine veriyoruz. Böyle. Şimdi şunu bir commentleyelim. Öncelikle eski halini bir görelim. Böyle çalıştığımız zaman gördüğünüz gibi hepsi şöyle gri tonda geliyor. Zebra'yı aktif ettiğimiz zaman böyle komentini kaldırdım. Şöyle zebra deseniyle getiriyor. Daha okunulabilir hale getiriyor. Başka ne yapabiliyoruz? Kolonları optimize edelim. Mesela şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi şurada oldukça boşluk var. Şuradan sonrası gereksiz alan kaplıyor. Veya işte burada da aynı şekilde. Bu kolonları hepsini birden optimize edebiliyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Buraya bir parametre daha ekleyelim. Cevit optimization. Bu da yine ABAP turu verdiğimizde aktif ediyorum. Bunu tam yazamadım. ABAP turu böyle aktifledim. Çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kolonları optimize etti. Bir de şurada mesela genelde yapıyoruz. Biz satırı seçip belli satırlarda bazı işlemler yaptırıyoruz ALV'mizde. Ama gördüğünüz gibi şu an burada seçemiyoruz satırı. Satır seçimini aktif hale getirelim. Bunu da yine layout üzerinden yapabiliyoruz. Burada bir layout'un cell mod alanı var. Buna A verdiğimiz zaman bu bizim için satır seçimini aktif hale getirecek. Ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi satırları seçebiliyoruz. Bunun haricinde burada tabii yapılabilecek çok fazla şey var. Bunun için DVC SLIO structure'ına girdiğimiz zaman burada görebiliyoruz. İşte edit var. Edit'i açabiliyoruz. Bütün alanların edit'ini açabiliyoruz. Mesela buna da bakalım. Onun haricinde işte burada kurcaladığımız zaman illaki işimize yarayan birçok şey olacaktır. Deneyerek hepsine bakılabilir. Mesela edit'i de örnek olması açısından ABAP true verip kontrol edelim. Böyle çalıştırdığım zaman evet, gördüğünüz gibi hepsi edit'e açık bir şekilde gelebiliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.